Mekke o gece sessizdi. Ama bu sessizlik huzurun değil, beklemenin sessizliğiydi. Çölün üzerinde asırlardır süregelen bir denge artık sona yaklaşıyordu ve bunu kimse fark etmiyordu. Arabistan'ın ortasında kervan yollarının kesiştiği bu taşlık vadide insanlık tarihinin akışını değiştirecek bir dönem başlıyordu. Henüz kimse bunun farkında değildi. Kabe'nin taşları aynı taşlardı, Kureyş'in ileri gelenleri aynı toplantı yerlerinde oturuyordu. Kervanlar aynı güzergahlarda ilerliyordu. Fakat tarih fark edilmeden yön değiştiriyordu. Bu sessiz değişimin kökleri ise daha yıllar önce yaşanmış bir olaya uzanıyordu. Bu hikayenin başlangıcı Hazreti Muhammed'in doğumundan yıllar önce yaşanan bir olayla iç içedir. Fil vakası olarak bilinen bu olay, Kur'an-ı Kerim'de doğrudan yer alır. Fil suresi, Ashab-ı Fil'in başına gelenleri kısa ama etkileyici bir dille anlatır. Kaynaklarda bu olayın Hazreti Muhammed'in doğduğu yılda ya da doğumuna yakın bir tarihte gerçekleştiği aktarılır. Ancak tarihçiler kesin yılı konusunda tam bir görüş birliği içerisinde değildir. Bazı siyer kaynakları bu olayı miladi 570 civarına yerleştirirken bazı araştırmacılar farklı tarihler öne sürer. Olayın merkezinde Yemen valisi Ebrehe bulunur. Habeşistan kökenli bu vali Yemen'de güçlü bir konuma sahiptir ve Kabe'nin Arap Yarımadası'ndaki dini ve ticari önemini kendi lehine çevirmek ister. San'a'da büyük bir mabet inşa ettirir ve Arapları buraya yönlendirmeyi amaçlar. Fakat Kabe'nin köklü saygınlığı bu planı boşa çıkarır. Rivayetlere göre bu durum Ebrehe'yi öfkelendirir ve Kabe'yi yıkma kararı almasına yol açar. Ebrehe büyük bir ordu hazırlar. Ordusunda fil bulunması, dönemin Arabistan'ında görülmemiş bir güç gösterisidir. Çöl halkı için fil, hem yabancı hem de ürkütücü bir hayvandır. Bu ordunun Mekke'ye doğru ilerlemesi, bölgede büyük bir telaş yaratır. Mekke halkı, bu orduya karşı koyacak askeri güce sahip değildi. Kureyş'in ileri gelenleri, şehri savunmak yerine dağlara çekilmeyi tercih eder. Ancak burada dikkat çekici bir sahne yaşanır. Abdülmuttalip, Kabe'nin bakımıyla ilgilenen, Mekke'de saygın bir konuma sahip bir liderdir. Ebrehe'nin ordusu, Abdülmuttalip'e ait develeri ele geçirmiştir. Abdülmuttalip, Ebrehe'nin huzuruna çıkar. Fakat konuşması beklenenden farklıdır. Kabe'yi savunmak yerine yalnızca develerinin geri verilmesini ister. Bu tutum ilk bakışta şaşırtıcı görünse de siyer kaynaklarında Abdülmuttalib'in Kabe'nin sahibi vardır, onu koruyacaktır dediği aktarılır. Bu sözler sonrasında yaşanan olayla birlikte tarihsel bir anlam kazanır. Kur'an'da bildirildiği üzere Ebrehe'nin ordusu Kabe'ye ulaşamadan üzerlerine gönderilen kuş sürüleri tarafından etkisiz hale getirilir. Fil suresinde bu durum Ebabil adıyla anılan kuşların taşıdığı sert taşlarla ilişkilendirilir. Bu olay Kur'an'ın açıkça bildirdiği kesin bir bilgidir. Tarihi kaynaklar ise olayın etkilerini dönemin insanları üzerinde bıraktığı derin izlenimi anlatır. Bu olayın ardından Mekke, Arabistan'da daha da güçlü bir saygınlık kazanır. Kabe'nin korunmuş olması, Kureyş kabilesinin itibarını pekiştirir. Mekke toplumu, o dönemde kabile yapısına dayalı, ticaretle iç içe yaşayan bir düzene sahiptir. Kervan yolları üzerinde bulunması, şehri hem ekonomik hem de dini açıdan merkezi bir konuma taşır. Kureyş, bu ticaret ağının ve Kabe'nin bakımının sorumluluğunu üstlenen kabile olarak öne çıkar. Kabile içindeki toplumsal yapı, güçlü aile bağlarına ve soy şerefine dayanır. Abdülmuttalip, bu yapının içinde saygın bir konuma sahiptir. Onun oğullarından biri olan Abdullah bin Abdülmuttalip, dönemin kaynaklarında yakışıklılığı ve olgunluğuyla anılan bir gençtir. Abdullah'ın evliliği, Mekke'nin sosyal düzeni içinde önemli bir yer tutar. Abdullah, Zühre kabilesinden Amine bint Vehb ile evlenir. Bu evlilik, iki saygın ailenin birleşmesi anlamına gelir. Amine, dönemin kaynaklarında nesebiyle ve karakteriyle tanınan bir kadındır.
evliliklerinin kısa sürdüğü, ancak bu kısa sürenin tarihin akışını değiştirecek bir gelişmeye sahne olduğu aktarılır. Rivayetlere göre Abdullah bir ticaret yolculuğuna çıkar. Şam'a doğru düzenlenen bu kervan seferi dönemin olağan ticaret faaliyetlerinden biridir. Ancak dönüş yolunda Medine'ye uğradığı sırada hastalanır. Bu hastalık Abdullah'ın hayatının sonunu getirir. Amine, eşinin vefatı sırasında hamiledir. Bu detay, siyer kaynaklarında üzerinde durulan önemli bir noktadır. Çünkü Hazreti Muhammed, dünyaya gelmeden önce babasını kaybetmiştir. Bu durum, Mekke toplumunda alışılmadık bir durum değildir. O dönemde çocuk ölümleri, hastalıklar ve zorlu yolculuklar sık karşılaşılan gerçeklerdendir. Ancak Abdullah'ın vefatı, ailenin ve özellikle Amine'nin hayatında derin bir iz bırakır. Abdülmuttalip, oğlunun yokluğunda torununun geleceğiyle yakından ilgilenecek bir konuma geçer. Doğum yılı konusunda kaynaklar arasında farklılıklar bulunur. Yaygın kabul gören görüşe göre Hazreti Muhammed, fil vakasının yaşandığı yıl dünyaya gelmiştir. Ancak bazı tarihçiler doğumun fil vakasından birkaç yıl sonra gerçekleştiğini öne sürer. Bu konudaki ihtilaf, dönemin takvim sisteminin bugünkü gibi kesin ve merkezi olmamasından kaynaklanır. Arabistan'da o dönemde yazılı kayıt tutma geleneği sınırlıdır. Olaylar sözlü rivayetler yoluyla nesilden nesile aktarılır. Bu da tarihçilerin bazı tarihleri kesinlik yerine yaklaşık olarak vermesine yol açar. Amine'nin hamileliği süresince yaşadıkları, siyer kaynaklarında farklı rivayetlerle aktarılır. Bazı rivayetlerde bu sürecin olağan dışı bir huzur içinde geçtiği belirtilir. Ancak bu tür detaylar kesin bilgi olarak değil, rivayet düzeyinde değerlendirilmelidir. Tarihçiler bu konuda temkinli bir dil kullanmayı tercih eder. Mekke'nin o dönemki sosyal yapısı düşünüldüğünde bir çocuğun dünyaya gelişi, kabile için hem bir devamlılık hem de bir sorumluluk anlamına gelir. Abdülmuttalib'in evinde beklenen bu doğum, sıradan bir olay gibi görünse de, sonrasında yaşanacaklar düşünüldüğünde, Mekke'nin ve tüm Arabistan'ın bilmeden beklediği bir eşiğe işaret eder. Kervan yolları hala aynı sessizlikle uzanıyordu. Kabe'nin taşları hala aynı yerdeydi. Ama Amine'nin evinde kimsenin henüz farkında olmadığı bir bekleyiş sona yaklaşıyordu. Mekke'de gece ilerliyordu. Abdülmuttalib'in evinde bekleyiş artık son saatlerine girmişti. Amine bint Vehb'in doğum sancıları başlamıştı ve ev halkı o dönemin geleneklerine uygun şekilde hazırlıklarını sürdürüyordu. Siyer kaynaklarında bu gecenin tarihi konusunda net bir mutabakat bulunmaz. Yaygın görüşe göre doğum, Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelir. Ancak bazı tarihçiler farklı bir tarih üzerinde durur ve bu konudaki tartışma günümüze kadar sürer. Doğum yılı gibi doğum tarihi de dönemin sözlü aktarım geleneği nedeniyle kesinlik taşımaz. Miladi 570 yılı kaynaklarda en çok kabul gören tarih olarak öne çıkar. Fakat bazı araştırmacılar bu tarihi birkaç yıl öteye ya da beriye çeker. Burada önemli olan sahih bilgi ile rivayet arasındaki farkı gözden kaçırmamaktır. Kur'an'da doğum tarihine dair doğrudan bir bilgi yer almaz. Bu konudaki veriler tamamen siyer kaynaklarına ve tarihçilerin hesaplamalarına dayanır. Doğumun ardından dönemin geleneğine göre haber önce aileye, sonra kabileye ulaştırılır. Abdülmuttalib'in bu haberi aldığındaki tavrı siyer kaynaklarında dikkat çekici bir şekilde aktarılır. Torununu kucağına alıp Kabe'ye götürdüğü ve orada dua ettiği rivayet edilir. Bu, Abdülmuttalib'in Mekke toplumundaki konumunu ve Kabe ile olan yakın bağını gösteren bir sahnedir. Ancak bu sahnenin ayrıntıları farklı kaynaklarda küçük farklılıklarla anlatılır. Bu yüzden kesin bir sahne olarak değil, dönemin atmosferini yansıtan bir rivayet olarak değerlendirilmelidir. İsim konusu da kaynaklarda üzerinde durulan bir noktadır. Abdülmuttalib'in torununa Muhammed ismini verdiği aktarılır. Bu isim, o dönemin Arap toplumunda yaygın kullanılan bir isim değildi.
nadir tercih edilen, övülmüş, methedilmiş anlamına gelen bir kelimeydi. Bazı rivayetlerde Abdülmuttalib'in bu ismi seçme nedeninin torununun ileride göklerde ve yerde övülmesini istemesi olduğu belirtilir. Ancak bu motivasyonun kesinliği tartışmalıdır. Tarihçiler bu tür iç dünyaya dair açıklamaları çoğunlukla rivayet düzeyinde değerlendirir. Dönemin Mekke geleneğinde soylu ailelerin çocuklarını doğumdan kısa süre sonra çölde yaşayan bedevi sütannelere emanet etmesi yaygın bir uygulamaydı. Bunun birkaç nedeni vardı. Çöl havası, şehir havasına göre daha sağlıklı kabul edilirdi. Ayrıca çocukların fasih Arapçayı bedevi kabilelerin arasında öğrenmesi önemli bir gelenekti. Mekke'nin kalabalık ve salgın hastalıklara açık ortamından uzaklaşmak da bu tercihin bir diğer sebebiydi. Bu gelenek çerçevesinde Beni Saad kabilesinden sütanneler Mekke'ye gelir ve emzirecekleri çocukları seçerlerdi. Halime bint Ebi Züeyb bu sütanneler arasında yer alır. Rivayetlere göre o yıl kabilede kıtlık yaşanmaktadır ve sütanneler babası vefat etmiş bir çocuğu almakta isteksiz davranır, çünkü böyle bir aileden maddi bir karşılık beklenmez. Halime, diğer sütannelerin tercih etmediği bu çocuğu elinde başka seçenek kalmayınca kabul eder. Bu anlatı siyer kaynaklarında sıkça yer alsa da detayları farklı rivayetlerde değişiklik gösterir. Bu yüzden atmosferi yansıtan bir arka plan olarak ele alınmalıdır. Halime'nin yurduna götürülmesinin ardından Beni Saad bölgesindeki yaşamın bereketlendiği yönünde rivayetler bulunur. Ancak bu tür anlatılar tarihi kesinlik taşımayan sözlü aktarım geleneğinin bir parçası olarak değerlendirilir. Metnin dengesini korumak adına bu tür ayrıntılara abartılı bir vurgu yapmadan sade bir dille yaklaşmak gerekir. Çocukluğun bu ilk dönemi Beni Saad yurdunda geçer. Dönemin bedevi yaşam tarzı sade fakat zorlu bir düzene dayanır. Çocuklar çölün sert koşullarında büyür, hayvancılık ve doğayla iç içe bir yaşam sürer. Bu ortam aynı zamanda dil ve karakter gelişimi açısından da önemli görülür. Arap Yarımadası'nda en fasih Arapçanın çöl kabileleri arasında konuşulduğuna inanılırdı. Bu süre zarfında Amine oğlundan tamamen kopmaz. Dönemin geleneğine göre sütanneye verilen çocuklar belirli aralıklarla anneleriyle bir araya getirilirdi. Amine'nin oğluna duyduğu sevginin kaynaklarda hassas bir dille aktarıldığı görülür. Eşini kaybetmiş bir kadın olarak tek çocuğuna olan bağlılığı ailenin duygusal merkezini oluşturur. Abdülmuttalip de bu süreçte torunuyla yakından ilgilenmeye devam eder. Mekke'nin saygın bir lideri olarak torununun büyümesini uzaktan da olsa takip eder. Bu aile ortamı Hazreti Muhammed'in ilk yıllarının şekillendiği zemini oluşturur. Kayıpla başlayan ama güçlü aile bağlarıyla desteklenen bir çocukluk. Peki bu dönemde Mekke toplumu bir gün bu çocuğun hayatlarını nasıl etkileyeceğinin farkında mıydı? Kaynaklar bu konuda sessizdir. Çünkü o dönem için bu sıradan bir aile hikayesinden ibaretti. Ama Beni Saad'ın tozlu topraklarında büyüyen bu çocuk birkaç yıl içinde yeniden Mekke'nin sokaklarına dönecek, bu kez annesiyle birlikte yeni bir dönemin eşiğine adım atacaktı. Çocukluğun ilk yılları Beni Saad yurdunda geçtikten sonra dönemin geleneğine uygun şekilde Hazreti Muhammed annesi Amine'nin yanına Mekke'ye geri döner. Bu dönüş kaynaklarda yaklaşık 4 ya da 5 yaşlarında gerçekleşmiş olarak aktarılır. Ancak tam yaş konusunda siyer kaynakları arasında küçük farklılıklar bulunur. Bazı rivayetler bu süreyi biraz daha uzun tutar. Bu tür ayrıntılar dönemin sözlü aktarım geleneği düşünüldüğünde beklenmedik değildir. Mekke'ye dönüş uzun sürmeyecek bir huzurun başlangıcıdır. Amine, oğlunu babasının kabrini görmesi için Medine'ye götürür. Bu yolculuğun amacı siyer kaynaklarında hem akraba ziyareti hem de babanın mezarını göstermek olarak aktarılır. Medine, o dönemde Yesrib adıyla anılan farklı kabilelerin ve Yahudi topluluklarının bir arada yaşadığı bir vahaydı. Amine'nin bu şehre gelişi
Kısa süreli de olsa, küçük Muhammed'in ileride büyük bir dönüşüme sahne olacak bu topraklarla ilk teması olarak değerlendirilir. Medine'de bir süre kalındıktan sonra Mekke'ye dönüş yolunda Ebva denilen bir yerde Amine hastalanır ve vefat eder. Ebva, Mekke ile Medine arasında iki şehrinde ticaret ve seyahat güzergahı üzerinde bulunan küçük bir yerleşim yeridir. Kaynaklarda bu hastalığın niteliği hakkında kesin bilgi bulunmaz. Dönemin şartları düşünüldüğünde uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından gelen ani bir rahatsızlık olabileceği değerlendirilir. Bu konuda kesin bir tıbbi tanı öne sürmek, tarihi kaynakların sınırları dışına çıkmak anlamına gelir. Bu kayıp, Hazreti Muhammed'in hayatındaki ikinci büyük kayıptır. Babasını doğumundan önce kaybetmiş olan bir çocuk, şimdi de annesini kaybetmiştir. Kaynaklar bu dönemi, yetimliğin 2 kez üst üste yaşandığı bir süreç olarak aktarır. Henüz 6 yaşlarında bir çocuğun, bu denli kısa bir zaman diliminde hem babasını hem annesini kaybetmesi, dönemin insanları için de dikkat çeken bir durumdur. Ancak Arabistan'ın o dönemki koşullarında hastalık ve ölümle erken yaşta karşılaşmak ne yazık ki sıra dışı bir durum değildi. Bu noktada Ümmü Eymen adlı bir kadının önemi öne çıkar. Amine'nin hizmetinde bulunan bu kadın, küçük Muhammed'i Mekke'ye geri getirir ve onunla yakından ilgilenir. Ümmü Eymen, Habeşistan kökenli bir kadın olarak ailenin içinde uzun yıllar hizmet etmiş, güvenilir bir figürdür. Onun bu sadakati ilerleyen yıllarda da sürecek, kaynaklarda ona duyulan derin bağlılık defalarca vurgulanacaktır. Rivayetlere göre Hazreti Muhammed, ileriki yıllarda dahi Ümmü Eymen'i ziyaret eder ve ona olan minnettarlığını dile getirirdi. Bu detay, çocukluk döneminde kurulan bağların nedenli kalıcı olduğunu gösteren bir örnek olarak aktarılır. Mekke'ye dönüşün ardından himaye görevi dedesi Abdülmuttalib'e geçer. Abdülmuttalib, torununu yanına alır ve ona özel bir ilgi gösterir. Bu dönemde Abdülmuttalib artık yaşlanmış, Mekke'nin en saygın liderlerinden biri konumundadır. Kureyş içinde onun sözü dinlenir, kararlarına itibar edilirdi. Böyle bir konumdaki bir adamın yetim torununa gösterdiği özel ilgi, kaynaklarda dikkatle işlenen bir noktadır. Rivayetlere göre, Kabe'nin gölgesinde kendisi için serilen özel bir yerde oturduğunda, torununun da yanına oturmasına izin verir. Oysa kendi oğulları bile bu yere yaklaşamazdı. Abdülmuttalib'in oğulları bu duruma itiraz ettiğinde, onlara torununun büyük bir geleceği olacağını söylediği aktarılır. Bu tür ayrıntılar, Abdülmuttalib'in torununa duyduğu özel bağlılığı gösteren rivayetler olarak değerlendirilir, kesin tarihi belge niteliği taşımaz. Ancak bu anlatının farklı kaynaklarda benzer şekilde tekrarlanması, Abdülmuttalib'in bu tutumunun döneminde bilinen bir gerçeklik olduğuna işaret eder. Bu yıllar boyunca Abdülmuttalib, torununu yanından pek ayırmaz. Mekke'nin günlük yaşamında, kabileler arası toplantılarda, hatta bazı önemli kararların alındığı meclislerde, küçük Muhammed'in de dedesinin yanında bulunduğu rivayet edilir. Bu durum, çocuğun erken yaşta Mekke'nin toplumsal ve siyasi yapısına dair bir farkındalık kazanmasına zemin hazırlamış olabilir. Ancak bu tür yorumlar, kesin tarihi bir hüküm olarak değil, dönemin genel atmosferinden çıkarılan makul bir değerlendirme olarak sunulmalıdır. Ancak bu himaye de uzun sürmez. Hazreti Muhammed 8 yaşına geldiğinde Abdülmuttalib vefat eder. Bu, çocuğun hayatındaki 3. büyük kayıptır. Abdülmuttalib'in vefatı, yalnızca aile için değil, tüm Mekke için önemli bir kayıptır. Çünkü onun kişiliğinde birleşen liderlik ve saygınlık, kabileler arası dengelerin korunmasında da rol oynuyordu. Abdülmuttalib'in vefatının ardından himaye görevi, oğullarından Ebu Talib'e geçer. Bazı kaynaklarda bu görevin önce başka bir amcaya, sonrasında Ebu Talib'e devredildiği de aktarılır. Ancak yaygın kabul gören anlatıya göre himaye doğrudan Ebu Talib'e geçmiştir. Ebu Talib, kardeşi Abdullah'ın oğlunu yanına alır ve onu
kendi çocukları gibi büyütür. Siyer kaynaklarında Ebu Talib'in bu sorumluluğu ciddiyetle üstlendiği, yeğenine karşı hem koruyucu hem de sevecen bir tavır sergilediği aktarılır. Ebu Talib'in maddi durumu, kardeşi Abdullah'ın ailesi kadar güçlü değildi. Kalabalık bir aileyi geçindirmekte zaman zaman zorlandığı rivayet edilir. Buna rağmen yeğenini yanından hiç ayırmadığı, seyahatlerine dahi beraberinde götürdüğü aktarılır. Bu durum, aile bağlarının ve kabile içi dayanışmanın o dönem Mekke toplumunda nedenli önemli bir yer tuttuğunu gösteren somut bir örnektir. Bu dönemde Mekke toplumunun ahlaki yapısı kendi içinde çelişkili bir görünüm sergiler. Bir yandan ticaret ahlakına, misafirperverliğe ve kabile dayanışmasına önem verilirken, diğer yandan putperestlik, kabileler arası çatışmalar, kan davaları ve sosyal eşitsizlikler yaygındır. Güçlü olan kabileler, zayıf olanlar üzerinde baskı kurabilir, kadınların ve yetimlerin hakları çoğu zaman göz ardı edilebilirdi. Kız çocuklarının doğumu bazı ailelerce utanç kaynağı sayılır, bu durum toplumun ahlaki çelişkilerinden yalnızca biriydi. Bununla birlikte Mekke toplumunda bazı olumlu değerler de köklü bir şekilde yer ediniyordu. Sözünde durmak, misafire ikramda bulunmak, akrabalık bağlarını gözetmek gibi değerler, kabile onurunun bir parçası sayılırdı. Bu karma yapı, ileride şekillenecek karakterin arka planını oluşturur. Hem toplumun eksiklerini gözlemleyen, hem de onun içindeki erdemli değerlerden beslenen bir çocukluk söz konusudur. Bu toplumsal ortamda büyüyen Hazreti Muhammed'in karakteri, kaynaklarda dikkat çekici bir şekilde tasvir edilir. Henüz gençlik yıllarına gelmeden, doğruluğu ve güvenilirliğiyle tanınmaya başladığı aktarılır. Ticaret kervanlarına katıldığı, Ebu Talib ile birlikte Şam'a yaptığı yolculuklarda dikkatli ve olgun bir tavır sergilediği rivayet edilir. Bu yolculuklardan biri, siyer kaynaklarında özellikle detaylandırılır. Genç yaşta çıkılan bu Şam seferinde, yolculuk boyunca gösterdiği tutarlı davranışların dikkat çektiği aktarılır. Bu özellikler, ileride kendisine el-emin yani güvenilir sıfatının verilmesinin zeminini hazırlar. Ancak bu sıfatın ne zaman ve hangi olaylar sonucunda yaygınlaştığı konusunda kaynaklar arasında tam bir kesinlik yoktur. Bu, zamanla toplum içinde oluşan bir itibar olarak değerlendirilir. Mekke'nin ticaret temelli toplumunda güvenilirlik en çok değer verilen özelliklerden biriydi. Bu nedenle böyle bir sıfatın kazanılması sıradan bir övgüden çok toplumsal bir kabul anlamı taşırdı. Gençlik yıllarına doğru ilerleyen bu süreçte Hazreti Muhammed'in çevresindekilerle kurduğu ilişkiler de dikkat çekicidir. Amcası Ebu Talib'in çocuklarıyla birlikte büyümesi, ona kabile içindeki dayanışma ve aile bağlarının önemini erken yaşta öğretmiş olabilir. Aynı zamanda yaşadığı kayıplar nedeniyle kimsesiz ve muhtaç insanlara karşı özel bir duyarlılık geliştirdiği, ileriki yaşamında sıkça vurgulanan bir özellik olarak aktarılır. Yetimlik, kayıplar ve zorlu bir toplumsal ortamda geçen bu çocukluk, kaynaklarda sıradan bir hayat hikayesi olarak değil, ileride gelecek büyük bir değişimin zemini olarak ele alınır. Kimsesizlikle büyüyen ama güçlü aile bağları ve toplumsal destekle ayakta kalan bir çocuğun hikayesi, Mekke'nin tozlu sokaklarında sessizce ilerliyordu. Mevlid Kandili, işte bu uzun ve zorlu yolculuğun başlangıcını anma vesilesidir. Bir çocuğun doğumu, sıradan bir olay gibi görünse de, tarihin akışını değiştirecek bir dönemin ilk adımıdır. Kayıplarla örülü bir çocukluk, güçlü bir karakterin temellerini atmış, Mekke'nin tozlu sokakları, farkında olmadan insanlık tarihinin en önemli dönüşümlerinden birine ev sahipliği yapmıştır. Bu hikayeyi bugün yeniden anlatmak, yalnızca tarihi bir merakı gidermek değil, aynı zamanda kayıplar karşısında sabrın, dayanışmanın ve aile bağlarının nedenli güçlü bir zemin oluşturabileceğini görmektir. Abdülmuttalib'in şefkati, Ebu Talib'in koruyuculuğu, Ümmü Eymen'in sadakati, bunların hepsi bir çocuğun yalnız bırakılmadığı,
toplumun farklı katmanlarından destek gördüğü bir yolculuğun parçalarıdır. Kaynaklar, rivayetler ve tarihi belgeler arasındaki ince çizgiyi gözeterek anlatılan bu yolculuk, her Mevlid Kandili'nde yeniden hatırlanmaya değer bir mirastır. Mekke'nin o dönemki sessiz sokakları, bugün hala bu hikayenin izlerini taşımaktadır. Ve bu iz, 14 asırdır milyonlarca insanın kalbinde yaşamaya devam etmektedir.